güzel bir sürprizle hoş geldin dedi. Devam ediyor. Evet arkadaşlar, şu an bu videoyu başka bir yerde ve başka bir zamanda çekiyorum mecburen. Çünkü konuştuğum hiçbir şey duyulmadı. Yani bırakın konuştuğum şeylerin duyulmasını, kamerayı elimde bile tutamadım. Zaten bunu videolarda da görebilirsiniz. Ben Amsterdam'dan yola çıktım. Ülkenin biraz kuzeyine doğru sürmeye başladım. Planım da önce biraz ülkenin kuzeyine gidip daha sonra göbeğine doğru dönüp oradan güneyine inmek. Çünkü görmeyi planladığım bazı yerler var yol üzerinde. Ama şöyle bir durum oldu. Yola çıktım. Yola çıktığımın ilk günü Hollanda'da yılın fırtınası başladı arkadaşlar. Saatte 120 kilometre hızla esen ve karşıdan gittiğim yönden bana doğru esen bir rüzgara doğru 2 gün bisiklet sürdüm. Arada böyle bir su var. Ben köprü sanıyordum burayı. Buradan gitmemi söylüyor navigasyon. Şu karşıya geçmemiz lazım. Böyle bir şeyle karşıya geçiyoruz. Ve bu tamamen ücretsizmiş. Hiç kimse para ödemiyor bunun için. Geliyorsun, biniyorsun. Bu seni bir oraya bir buraya götürüyor. Değişik bir sistem. Evet arkadaşlar, Hollanda ile ilgili şöyle bir genel bir bilgi vereceğim. Çünkü şöyle ülkenin geneline baktığımızda bazı yerleri gördüğümüzde neden diye soruyoruz. Yani bana soranlar da oluyor. İşte bu binaların yamukluğu, her yerde yükseltilerin olması falan filan. Hollanda deniz seviyesinin altında bir ülke ve ülkenin çok büyük bir kısmı deniz seviyesinin altında. Bu insanlar yüzyıllar boyunca sularla, sellerle boğuşup mücadele edip ve su baskınlarından dolayı çok fazla zarar gördükleri için bunun üzerinde artık profesyonelleşmişler. Yani suları kontrol etmeyi, denizi kontrol etmeyi, bunu kullanmayı, kendi lehine çevirmeyi öğrenmişler arkadaşlar. Yaptıkları barajlarla ülkedeki gölleri boşaltarak, suları boşaltarak ülkelerini 2500 kilometre genişletmişler. Ülkenin neresine giderseniz gidin her yerde kum tepeleri var. Özellikle deniz kenarında, denizin yanında bu şekilde yükseltmeler var. Daha sonra da diğer taraftan da aşağı iniyor ve orası da deniz seviyesinin altında kalıyor. İnsanlar su baskınlarını, denizin yükselmesini ve bundan dolayı yaşayacakları problemleri engellemek için her yere setler çekmişler. Aynı zamanda da barajlar yapmışlar. Bu barajlar da arkadaşlar suyun yükselmesine göre su baskını ihtimallerine karşı kendileri açılıp kapanıyor ve fazla suyu boşaltıyor. Aynı zamanda ülkenin neresine giderseniz gidin, hangi şehrine, hangi köyüne giderseniz gidin her yerde kanallar var, her yerde göller var ve bunların kenarlarında da cepler var. Bunlar da gene bu insanların su baskınlarını, yaşayacakları problemleri engellemek için yaptıkları bir sistem. Yani su fazla geldiği zaman o kanallar doluyor, ceplere doluyor ve taşkın olmuyor. Aynı şekilde bu yer değirmenleri, bu barajlar da bunun için kullanılıyor. Tanrı dünyayı yarattı, Hollandalılar da Hollanda'yı diye bir söz var. İşte bu da bu yüzden arkadaşlar.
ülkede yaptığım kampların birçoğunu göstermiyorum. Çünkü buradaki amaç genelde uyuyup uyanıp ertesi gün yola devam etmek oluyor. Sadece güzel yerlerde kamp yaptığımda bunu gösteriyorum. Ama şu an Hollanda'dayım. Hollanda'daki ilk kampım ve bu ülkede de sanırım kamp yapabileceğim en iyi yerlerden birisi bu ve birçoğu da buna benzer olacak. O yüzden bunu göstermek istiyorum size. Dün hava kararmaya yakın burayı buldum. 2 gündür de buna benzer böyle bir alan görmemiştim. Hep böyle baka baka gidiyorum. Şurası yol. Onun arkası da hop aşağıya iniyor. Orada da evler falan var. Böyle bir boşluk buldum. Burası böyle arabaların gelip park ettiği falan yer. Bir de arkadaşlar bu arabalarını bir yere çekip zaman geçiren insanlar mı pis oluyor bu şekilde? Yani bu bira şişeleri değil de medeniyetin olduğu ülkede de su şişeleri var. Burası da böyle eğimli gidiyor. Geldiğim yolda da bütün yol öyleydi. Bakın onun devamı da öyle gidiyor. Tek böyle düzlük alan burası. Burayı buldum. Çadırımı kurdum. Çünkü gerçekten bu ülkede çadır kurmak çok zormuş arkadaşlar. Onu anladım. Çadır kurabileceğiniz hiçbir yer yok. Her yer köy, şehir, insan. Böyle arkadaşlar. Şimdi toplanacağım. Yola devam edeceğim. Dediğim gibi burada kalma amacım uyuyup yola devam etmekti. Manzaralık bir durum değil yani. Siz de görün istedim. Şu an köprüden karşıya geçeceğim ama 25 kilometre ya da biraz daha uzun olması lazım. Hiçbir şey yemedim. Bir şeyler yemek için bir köye girdim. Şimdi bakın şu binaların yamukluğunun barizliğine bakar mısınız? Yani anlaşılıyor mu kamerada bilmiyorum da sanki üzerimize devrilecek gibi binalar. Bir de bu taraftan göstereyim. Sadece Amsterdam'da değil, ülkenin genelinde böyle arkadaşlar. Binaların yapılış şeklinden dolayı, temelinin tahta oluşundan dolayı. Bakın burası Hollanda'daki sıradan bir tane kasabanın önündeki tren istasyonunun bisiklet park yeri. Şu an 25 kilometre uzunluğunda bir köprü sanıyordum ben burayı. Denizin ortasından kumlarla doldurulmuş bir tane yoldan geçiyorum. Karşıya geçiyorum. Normalde benim düşüncem bir sonraki köprü yoldan geçmekti. Orası da 35 kilometre uzunluğunda sanırım. Yani ülkenin en ucundaki ve buradaki en uzun geçiş noktası. Bakın orası da büyük ihtimal buradan böyle gidiyorsun. İleriden geçiyor ama yani benim bir günümü daha yiyecekti o. Çünkü 2 gündür çok fazla rüzgar var. İlerleyemiyorum. Bir de arkadaşlar Hollanda'da artık böyle birkaç gün gezdikten sonra her yer birbirini taklit etmeye başlıyor artık. Yani bir kasaba görüyorsunuz çok güzel, çok hoşunuza gidiyor. Başka bir kasaba görüyorsunuz. Bir öncekine benziyor. Yani hepsi güzel. Hepsi hoş görüntü olarak ama çok fazla değişik bir şey yok. O yüzden şimdi benim buradan gitmem demek 2 gün falan kaybettirecek bana. Normalde biliyorsunuz beni, basarım giderim, 2 gün orada kalırım, 5 gün orada kalırım fark etmez ama şu an özgür bir insan değilim arkadaşlar. Şu an 30 günlük vizem var. Bunun zaten birinci günü buraya gelmeyle, son günü dönmeyle geçti falan filan deseniz, 4-5 günde Amsterdam'da kaldığımı düşünürseniz, 2 günde rüzgarla boğuştuğumu düşünürseniz çok bir şeyim kalmıyor. O tarafa doğru gidip 1-2 gün daha kaybetmek istemiyorum.
zamanımı biraz daha değerlendirmek istiyorum. Yani buradan Belçika'ya da geçmeyi düşünüyorum. Burası da 25 kilometre uzunluğunda. Bakın böyle dümdüz gidiyorsunuz arkadaşlar. Dümdüz. Hiçbir şey yok. Evet, Hollanda'da şunu fark ettim. Kasabaların kendilerine özgü bir mimarisi var. Bakın bu kasabanın evlerinin hepsi bu şekilde. Bayağı büyük bir yer burası ve gördüğünüz neredeyse bütün evler bu şekilde yapılmış. Aynı sistemde, aynı düzende. Görsel olarak hepsi aynı. Bakın. Buradan gireyim şöyle. Bahçelerinde böyle ekstra oda açmışlar. Artık buna ne diyorlar bilmiyorum. Onların üstü de metalle kaplı garip bir şekilde. Bakın bu şekilde göreceğiniz neredeyse her köyün, her kasabanın içerisinden, her şehrin içerisinden böyle göller, sular, köprüler geçiyor. Gerçekten görsel olarak çok güzel köyleri var. Evet, şu an Hollanda'nın meşhur Giethoorn köyündeyim. Giethoorn diye yazılıyor ama Giethoorn diye okunuyormuş. İnternete girip baktığınızda herkesin Hobbit köyü olarak başlık attığı, Hobbit köyü olarak tanıttığı ve hiçbir alakası olmayan bir köy arkadaşlar burası. Hollanda'nın en meşhur yerlerinden birisi. Burası da Giethoorn'un bu kadar ünlenmesinin, popüler olmasının, turistik olmasının sebeplerinden birisi. 1958 yılında çekilmiş Fanfare adındaki film bu köyde geçiyor ve bu gördüğünüz restoranda çekiliyor bu film. Bu filmden sonra, yani 1958 yılından sonra burası turistik bir köy olmaya başlıyor ve yıllar içerisinde de şu anki gibi turistlerin akın akın geldiği bir yere dönüşüyor. Bu Giethoorn köyü Monopoly'de yer almaya başlandıktan sonra Japonya'dan, Kore'den, Çin'den buraya akın akın turistler gelmeye başlamış ve buraya en çok turistler oradan geliyormuş. Havadan dolayı, bulunduğumuz mevsimden dolayı çok fazla turist yok ama havalar güzelleşmeye başladığında, yaz geldiğinde özellikle burada çok fazla Asya'dan turist görüyorsunuz. Bunun da en büyük sebebi Monopoly oyunuymuş arkadaşlar. Yani işte turizm böyle bir şey. Senin bir tane oyunda bir tane isim yazılı kartının olması sana buraya kim bilir ne kadar para kazandırıyor, ne kadar turist çekiyor. Burada da bu köyün ünlenmesini sağlayan o filmdeki sanırım başrol abimizin heykeli. Yüzümü göstermeyeyim. Şöyle etrafı göstererek size anlatayım. Burası bu şekilde yol, araç, trafik hiçbir şey olmayan, sadece yaya olarak gidebileceğiniz ve bu şekilde teknelerle ulaşım sağlanan, aynı zamanda bu köydeki insanların da kendi tekneleriyle ulaşım sağladığı enteresan bir köy. Evler gerçekten güzel ama değişik bir havası var buranın. Bakın şu an bunlar çıkacak mı? Ha yok, bağlamaya çalışıyor.
bu köprüler bu evin sahibine aitmiş arkadaşlar. Yani şurada gördüğünüz her köprü o evin sahibine ait. Postacıymış lan adam. Burada posta bıraktı gidiyor. Evet, şu an havadan dolayı ve mevsimden dolayı çok sessiz. Ben burayı şu an bu kadar sessiz beklemiyordum. Neredeyse hiç kimse yok. Bir yandan da çok güzel. Ama yani hava biraz güzel olduğunda, biraz böyle güneşli olduğunda burası bambaşka oluyor. Onu söyleyeyim. Eğer buraya bir gün gelecekseniz bence havanın daha güzel olduğu, daha güzel bir mevsimde, ağaçların yeşerdiği, işte bu çiçeklerin çıktığı mevsimde gelmeniz daha güzel olur. Bakın burada bir tane adam çarpıyor şu an. Adam çarpa çarpa gidiyor. You're doing good. Bakın bu şekilde küçük teknelerden, botlardan kiralayabiliyorsunuz ve kendiniz kullanıyorsunuz bunu. Bunların hepsi elektrikliymiş arkadaşlar bu arada. Yani tamamen çevreyi koruma amaçlı yapılmış tekneler. Böyle kendiniz kiralayıp arkadaşlarınızla beraber kendiniz kullanarak burada dolaşıp gezebiliyorsunuz. Bu arada hiçbir işinize yaramayacak ama Heathorn keçi boynuzu demekmiş arkadaşlar. Böyle bir bilgi. Live on the right side, they're also the owner of this bridge. So if the bridge breaks, it's their problem. If I break their bridge, it's also their problem. Well, as long as they don't know that I did it, of course, but you don't have to tell them anything. Bu arada köy beklediğimden çok daha büyük çıktı. Ben böyle küçük birkaç tane kanal, böyle birkaç tane ev var diye düşünüyordum ama gerçekten çok büyük. Yani biz saatlerdir geziyoruz, öyle söyleyeyim. Hollanda'ya gelirseniz buraları gelin görün.